The Last of Us Sezon 2'nin 3. bölümü bu karakterler için tamamen yeni bir dünyada başlıyor. Joel'in artık öldüğü ve Jackson'ın harabeye döndüğü bir dünya. Ayrıca bu hikaye üzerinde asılı duran en büyük sorulardan birini doğrudan soran bir bölüm, affetmek ve devam etmek mi daha iyidir, yoksa birine haksızlık yapıldığında intikam ve adalet mi gerekir? Ellie için cevap kesinlikle ikincisidir. Çünkü Joel'e ve kendisine verilen acı için kan istiyor. 3. bölüm kasvetli ama gerekli. Çünkü Ellie'nin Joel olmadan dünyada nasıl olduğuna ve bunun onu potansiyel olarak kime dönüştürebileceğine dair bir bakış atıyoruz. Jackson kayıplarıyla ve Joel'in ölümüyle hesaplaşıyor. 3. bölüm geçen haftanın sonunda yaşanan kayıplarla başlıyor ve Jackson sokakları enfekte olmuş ve olmamış insanların cesetleriyle dolu. Yine de kasabanın restoranında, Tommy devralmadan önce Joel'in dövülmüş bedeniyle ilgileniliyor. Joel'in yaralarını gözyaşlarıyla temizlerken, "Sarah'a sevgilerimi ilet," diyor, salgın gününde ölen Joel'in kızına atıfta bulunuyor. Bu arada, Jackson'ın hastanesi, bir hemşire tarafından uyandırılan Ellie de dahil olmak üzere tıbbi yardıma ihtiyaç duyan insanlarla dolup taşıyor. Hastane çalışanları onu sakinleştirmek için ellerinden geleni yaparken, hemen çığlık atmaya ve ağlamaya başlıyor. 3 ay sonra, Jackson hala yeniden inşa sürecindedir. Tommy ve Jesse birlikte inşaatta çalışmaktadırlar. Tommy'nin Jackson'ın şimdiki zamanı olabileceği, ancak Jesse'nin geleceği olarak kurulduğunun bir hatırlatıcısı. Hastaneye geri dönen Ellie sonunda taburcu edilir, ancak ayrılmadan önce bir kişiyle daha görüşmesi gerekir, Gale. Ellie terapist Joel'i özlediğini ve onun kendisi için çok şey ifade ettiğini itiraf eder, bu yüzden anlaşılabilir bir şekilde üzgün ve kederlidir. Ancak Gale, yılbaşı gecesi aralarında neler yaşandığını bilmek ister ve Ellie onunla en son konuştuğu zamanın bu olduğunu söyler. Ellie eve geldiğinde Joel'in verandada olduğunu ve onunla konuşması gerektiğini, ancak konuşmadığını ve pişman olduğunu söyler. Sonra Ellie, biriyle geçirdiğin son zamanın, onunla geçirdiğin tüm zamanı tanımlamadığını söyler. Gale, bunun olmaması gerektiğini kabul eder ama genellikle öyle olur ve Joel ile son görüşmesinde, Joel'in Ellie'ye haksızlık ettiğini söylediğini söyler. Ellie merakını yenemez ve bunun hakkında soru sorar ama Gale, Joel'in daha önce onu kurtardığı konusunda ısrar ettiğini söyler. Ellie kabul ettiğinde Joel onu birçok kez kurtarmıştı. Gale, kurtarmanın birine haksızlık etmekle aynı şey olmadığını belirtir. Ellie, Joel'in ne hakkında konuştuğunu bilmediğini iddia eder ama onu kurtarmadığı için kendini affeder ve konuşmadan çekilmenin sorun olmadığını iddia eder. Gale, hastaneden nihayet çıkabilmek için onu serbest bıraktığında, acı Ellie'nin yüz hatlarını bulandırmaya başlar. Ellie intikamını planlıyor. Ellie, Joel ile paylaştığı, dışarısı çiçekler ve kartlarla dolu eve doğru yol alır. Garaja taşınmadan önceki eski odasına gider, daha iyi zamanları hatırlar gibi görünür, sonra dikkatlice Joel'in odasına girer. Joel'in yatağının üzerinde, içinde eski, artık kırık saatinin ve Ellie'nin aldığı silahının olduğu bir kutu vardır. Ellie, ayrılmak üzereyken dolapta Joel'in ceketini görür ve ona dokunduğunda sessizce ağlamaya başlar ve kolunu yüzüne bastırır, ancak sonra aşağıda Dina'nın sesini duyar ve aceleyle gözyaşlarını siler. Aşağıda, Ellie hastanede onu sık sık ziyaret ettiği için Dina'ya teşekkür ederken, Dina barış hediyesi olarak Ellie kurabiyeleri getirdiğini söyler çünkü Ellie'yi kızdırmak üzeredir. Konuşmaları sırasında, Ellie'nin Dina'ya Joel'in öldüğü gün hakkında yararlı bir şey öğrenip öğrenmediğini sorduğunu ve o zaman yalan söylese de, şimdi grubun çoğunun adını ve nereden olduklarını bildiğini itiraf ettiğini öğreniriz. O zamanlar, Jackson'ın doktorları Dina'ya Ellie'yi üzmemesi gerektiğini, çünkü kaçmaya çalışacağını söylemişlerdir. Ancak Ellie umursamaz, onun gözünde, Dina Joel'in katillerinin kaçmasına izin vermiştir. Dina, son birkaç haftada gömülmesi gereken çok sayıda insan olduğu için, hiç kimsenin bu grubu bulmak için dışarı çıkma niyetinde olmadığını belirtir. Dina, Joel'i de sevdiğini hatırlatmasının yanı sıra, o mürettebata eve dönmeleri için zaman tanımanın muhtemelen daha iyi olacağını, böylece daha kolay izlenebileceklerini ekler. Bunu hallettikten sonra Dina bildiği bilgileri aktarır. Erkeklerin adları Manny ve Owen'dı, kızlardan birinin adı Nora'ydı ve Ellie, Joel'i öldüren örgülü kızı sorduğunda Dina adının Abby olduğunu söyler, Ellie'nin çok hoşuna giden bir gerçek. Dina ayrıca üzerinde, WLF, yazan sarı üçgen ve kurt başı olan bir yama gördü ve şimdi Gail'in kocası Eugene'in bir zamanlar kendisine karantina bölgelerini yöneten FEDRA ile savaşan batıdaki ayrılıkçı gruplardan bahsettiğini söylüyor. Bunlardan biri Seattle'dan çıkan Washington Kurtuluş Cephesi olarak biliniyordu. Eugene, WLF'nin ne kadar büyük olduğundan bahsetmedi. Ancak Dina daha önce hiç duymadıkları için başa çıkabilecek kadar küçük olduklarını varsayıyor.
Dina henüz WLF'den kimseye bahsetmemiş olsa da Ellie hariç kimseye söylemeyi planlamadığında ısrar ediyor. İkili, Tommy'nin yanına gider ve Tommy'nin az önce öğrendiği her şeyi düşünmesi gerektiğini söyler. Ellie, Abby'ye ve diğerlerini Seattle'a kadar takip etmeye kararlıdır, ancak Tommy, Jackson'ın ve Ellie'nin kendisinin de hala iyileştiğini bilmektedir. Ellie, durum tersine dönerse Joel'in her şeyi bırakıp Seattle'a gideceğinde ısrar eder, ancak Tommy, Joel'in sadece hayatını kurtarmak için gideceğini, eğer zaten ölmüş olsaydı, Joel'in bunun yerine onu yavaş yavaş parçalamasına izin vereceğini söyleyerek yanıt verir. Tommy, eğer bunu yapmak istiyorlarsa, doğru şekilde yapmaları gerektiğini ve bir çete kurmak istiyorlarsa, bunu Maria'ya ve kasabaya götürmeleri gerektiğini söyler. Tommy, Ellie'nin bir çete kurma çabasını destekleyeceğini söyler ve ikisi sarılır. Ellie ayrılırken Tommy, Ellie'nin Joel'i ziyaret etmek istemesi durumunda ölüleri kasabanın 10 mil güneyine gömdüklerini söyler. Seattle'dan bahsetmişken, orada onları WLF'den daha fazlasının beklediği anlaşılıyor, yanaklarında yara izleri olan kapüşonlu bir adam yay ve okla ormanda yürüyor. Önünde çok daha büyük bir gruba ıslık çalıyor, her biri benzer şekilde giyinmiş ve her biri yara izleriyle, çocuklar da dahil. Bir kız, belirli ıslıkların ne anlama geldiğini açıklıyor, kimsenin takip etmediğini ve hepsinin güvende olduğunu, sonra adama nereye gittiklerini soruyor ve adam henüz bilmediklerini söylüyor. Kız, onun neden onları güvende tutamadığını soruyor ve adamın 10 yıldır öldüğünü doğruladığı peygamber olarak bilinen birine atıfta bulunuyor gibi görünüyor. Kıza peygamberin ebedi olduğu öğretiliyor ve adam bu duygunun bir bakıma doğru olduğunu kabul ediyor ama o sihirli değil, gerçeği gören ve paylaşan bir kişi. Şimdi, kendilerini güvende tutmanın yanı sıra onun sözlerini ve öğretilerini izleyerek peygamberin ruhunu canlı tutuyorlar. Kız daha sonra adamın kemerine bağlı çekice bakar ve kendisine ait bir tane alıp alamayacağını sorar ve adam da ona kendi çekicini verir. Birdenbire farklı bir düdük sesi duyarlar, bu da grubu paniğe sürükler ve ormanda saklanmaya başlarlar. Kız iblislerden saklanıp saklanmadıklarını sorduğunda adam, kurtlardan saklandıklarını söyler. Jackson, Joel'in katillerini avlamakla ilgili kritik bir karar veriyor. Jackson'a geri dönersek, Jesse, Ellie'nin ağlaması için bir kum torbası tutuyor. Artık konseyin bir üyesi olarak, Abby ve ekibi hakkında ne yapılacağını görüşmek üzere yapılacak olan toplantının farkında. Ellie, Jesse'nin desteğine sahip olup olmadığını sorduğunda, yaklaşan oylamalar hakkında konuşamayacağını söylüyor. Ayrılırken, Ellie'ye halkla konuşurken düşüncelerini düzenlemesini ve notlardan okumasını tavsiye ediyor, çünkü açıkça öfkeli ve kimse öfkeli biri adına oy vermeyecek. Toplantıya geçilir, kasabalılardan biri Joel'in herkes için çok şey ifade ettiğini söyler, ancak Jackson yeterince şey yaşadı ve kasaba hala acı çekerken 16 kişiyi göndermemeliler. Başka bir adam onları yağmacılardan ve katillerden farklı kılan şeyin merhametleri ve affetme yetenekleri olduğunu söyler, ancak herkesten çok Seth araya girerek bu insanların merhameti hak etmediğini söyler. Seth grubun rehavetine şaşırmış görünür ve bu grup geri döndüğünde Jackson'ın intikam almamasına güleceklerini bağırır. Konuşacak listedeki son kişi, Jesse'nin talimatı üzerine yazılı bir açıklama okuyan Ellie'dir. Ellie, en kötü zamanda çok şey istediğinin ve intikam istemediğinin farkındadır. Adalet ister. Ya bunu yapacaklardır ya da hiçbir şey yapmayacaklardır. Jackson'ı bir arada tutan şey, birbirlerini destekleyebilme yetenekleridir. Ellie ayrıca konseyin vereceği her kararı kabul edeceğine söz verir, ancak adaletin sağlanmasını ve bunu Jackson halkı için yapmalarını ister. 8 ila 3'lük bir oylamada, Seattle'a bir grup gönderme teklifi reddedilir, bu seçim Tommy, Seth, Dina ve Ellie'yi açıkça hayal kırıklığına uğratır. Daha sonra Gale çocukların beyzbol maçını izlerken Tommy yanına oturur ve Ellie'nin aptalca bir şey yapacağından endişelendiğini söyler. İkisi de Ellie'nin konuşmasının tek kelimesine inanmaz, Gale Ellie'nin gerçeği söylemiş olabileceği tek kişinin Joel olabileceğini ekler. Tommy, Ellie'nin Joel'in gittiği yoldan gideceğinden, yaptıklarını saldırgan bir çıkış yolu olarak haklı çıkaracağından endişelenir. Gale, Ellie bir yoldaysa bunun Joel'in onu yönlendirmediğini, en başından beri yan yana yürüdüklerini belirtir. Terapist konuşmalarını, bazı insanlar kurtarılamaz, diyerek sonlandırır. Ellie ve Dina, adaleti aramak için Jackson'ı bırakıyor. Ellie garajında, Dina kapısında belirdiğinde ekipmanlarını açıkça hazırlamaktadır. Ellie yatağa gideceğini söylediğinde, Dina yalanı hemen anlar, ancak Dina Ellie'yi caydırmak için orada değildir, yardım etmek için oradadır. Ellie, Seattle'a gidip Abby'yi öldürmeyi planladığını itiraf ettiğinde, Dina kötü planlanmış görevde delikler açar, bir harita ve iyi düşünülmüş bir rota teklif eder ve Ellie'nin doğru ekipmanı toplamasına yardım eder. O gecenin ilerleyen saatlerinde, saat 3'te,
Dina, Ellie'nin atı Shimmer ve şaşırtıcı bir müttefiki olan Seth ile birlikte, Jackson'ın giriş kapılarından birinde Ellie ile buluşur. Seth, ona daha iyi bir silah ve malzemeler verir ve Ellie ile Dina'nın dışarı çıkması için kapıyı açar. Ayrılmadan önce, Seth elini uzatır ve Ellie elini sıkar. Güneş doğmaya başlarken, Dina ve Ellie ilk duraklarına varırlar, Joel'in mezarı. Ellie yere birkaç kahve çekirdeği serpiyor, bir an yas tutuyor ve ardından Dina ile birlikte Seattle'a doğru yola devam ediyorlar. Dina ve Ellie ülke çapında yol alırken, birbirleriyle yol oyunları oynarken, Dina, Ellie'nin öldürdüğü ilk kişiyi sorduğunda konu kısa sürede değişir. Ellie ikincisine karar verir. Aniden çıkan bir fırtınadan önce, ikili gece için kamp kurar. Uyumadan önce, Dina yılbaşı arifesindeki öpüşmelerini sorar. Ellie, Dina'nın kafası güzel ve Ellie'nin sarhoş olduğu için bunun hiçbir şey ifade etmediğinde ısrar eder, ancak Dina yine de Ellie'nin bunu nasıl değerlendireceğini bilmek ister. Ellie başta öpüşmelerine altı verir, ancak Dina buna inanmaz. Buna karşılık, Ellie, Dina'nın her zaman Jesse'ye geri dönebileceğiyle ilgili şaka yapar, ancak Dina bunu çoktan yaptığını söyler. Düşünceli bir şekilde, Ellie'ye Jesse'nin ona hiç üzgün görünüp görünmediğini sorar ve eğer değilse, bunun nedeni kendisi olabilir. İkisi uykuya dalmaya başlarken, Dina utangaç bir şekilde öpüşmeleri sırasında o kadar da kafası güzel olmadığını ekler. Seattle'dan 10 mil uzakta, patikada bir ceset bulurlar, yüzünde yara izleri olan önceki grubun üyelerinden biri. Dina kısa süre sonra grubun geri kalanını ormanda, hepsi katledilmiş halde bulur, genç kız da dahil. Ellie, mermi kovanlarının FEDRA'ya ait gibi görünmemesi nedeniyle, ABBY ve grubu olabileceğini ima eder. Seattle'a doğru ilerlerken, şehir şüpheli bir şekilde sessizdir. WLF'den hiçbir işaret yoktur ancak daha sonra sahne, şehri Space Needle'dan gözetleyen Manny'e geçer ve birine telsizle her şeyin yolunda olduğunu bildirdiğinde, WLF sadece bir tank ve birkaç cip ile değil, aynı zamanda bir asker ordusuyla Seattle'a doğru yola çıkar. Bu 3. bölüm, Ellie ve Dina'nın intikamlarını almak için Seattle'a doğru yola çıkmalarıyla 2. sezonun hikayesinin gerçekten başladığı yer. Ancak bu yolculuk, öfke ve adalet tarafından motive edilmiş olsa da, Dina ve Ellie'nin bağını göstermede de güzel bir iş çıkarıyor. İkisi açıkça yakınlaşıyor ve bu, ikisinin de bu yolculuğu atlatmak için ihtiyaç duyacağı bir ilişki. The Last of Us, bu ikisini Seattle'a getirmek ve aksiyonu başlatmak için hikayeyi kolayca aceleye getirebilirdi. Ancak bunun için bu kuruluma, Joel'in intikamını almak için bu aktif karara ve Dina ile Ellie arasındaki bu dostluğa ihtiyacı var. Acı, bu görevin arkasındaki temel faktör olsa da, 3. bölüm, Ellie'nin hikayesi büyük bir şekilde ilerlemeye başladıkça paylaşılan acının güzelliğini de tasvir ediyor. The Last of Us 2. sezonun yeni bölümleri pazar geceleri HBO ve Max'te yayınlanıyor.